Merhabalar, ben F1. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Kapak fotoğrafında ve başlıkta görmüş olduğunuz üzere bugün kalkışa, start'a ve traction off yaptıktan sonra, bütün asistleri kapattıktan sonra nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda birkaç bilgi vermeye çalışacağım sizlere. Hemen Jeff'i geçelim. Hızlı bir şekilde bu ekrana gelelim. Şimdi hem formasyon turu nedir, nasıl yapılır, neye dikkat etmek lazım onlar hakkında hem de genel olarak bilgi vermeye çalışacağım. Asistleri kapattığınız zaman şu an asistlerimiz tamamen kapalı. Bir setup alalım. Setup alıp almamanız bu durumlarda çok önemli değil. Ama setup aldığınız zaman bir miktar daha araç fazla kayacaktır. Aracın bu kayışını kontrol etmek için ekstra bir çaba göstermeniz gerekiyor. Şimdi Start Race diyelim. Önce formasyon turumuz geliyor. Formasyon turunda hızlı bir şekilde her renk yeşile dönüyor ancak hiçbir pilot kalkmıyor görmüş olduğunuz gibi. Herkes önündeki arkadaşını yani liderin arkasından kalkış yapıyor. Bir sıralamaya giriyoruz. Formasyon turu düzen turu demek. Düzene girme turu demektir. Yani bu turda hem lastik ısıtacağız, hem frenlerimizi ısıtacağız, hem motorumuzu ısıtacağız, hem de genel olarak aracı yarışı hazırlayacağız. Şimdi olayımız şu. Böyle gazlama yaparsanız bakın görmüş olduğunuz gibi kayı veriyorsunuz. Traction off'a aldıktan sonra hemen böyle full gaz değil tatlı tatlı gazlar vermeniz gerekiyor. Bakın sağ aşağıdaki zaten telemetreden görürsünüz. Ben orayı yuvarlak içine de alırım zaten. Böyle tatlı tatlı arttırarak ilerlemeniz gerekiyor. Eğer traction off'a alırsanız örneğin burada durduk. Ardından bakın ne kadar az gazı basarak ilerliyorum. Neredeyse tamamen gaza basmaya 4. viteste başladım. Formasyon turunda yapmanız gereken şey ise lastikleri bol bol ısıtmak arkadaşlar. Lastikleri ısıtmak için de şu şekilde tam çevirerek bir yerden sonra kaymasını sağlamanız lazım ön lastiklerin. Özellikle şu ekrana gelirsek 88 derecelerde gezdiğini görüyoruz lastiklerin. Eğer biraz durur ve yavaşlarsak bakın bu arada motor da ısınıyor. Onun için de mümkün olduğunca çok gaza basmanız lazım ve motoru ısıtmanız lazım. Görüyorsunuz yavaş yavaş artıyor. Bunu formasyon turu içindeyken birinci viteste full gaz yaparak da sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın 84 derecelere kadar düştü lastiklerimiz. Biz bu lastikleri şu şekilde kaymasını sağlayarak veya bir miktar işte ısınmasını sağlayarak ısıtmaya başlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi 93 derecelere kadar geldi mesela sağ ön. Biraz da solu yapmaya çalışıyoruz. O yüzden genelde sağ sol yapıldığını görürsünüz. Sağ sol yaparken aslında bu arada son sektöre girdiğiniz zaman yani daha doğrusu son viraja girdiğiniz zaman otomatik sizden kontrolü alıyor ve starta kadar götürüyor sizin için. F1 oyunu. Sağ sol yaptığınız zaman ön lastikleri ısıtıyorsunuz. Hızlı bir kalkış denemesi işte 3. vitesteyken 4. vitesteyken böyle gazlayıp frenlerseniz de hem arka lastikleri ısıtmış oluyorsunuz hem de frenlerinizi de ısıtmış oluyorsunuz. Aynı zamanda e, aynı zamanda da tabii ki motorunuzu ısıtmış oluyorsunuz full gaz yaptığınız esnada. Şimdi traction off'ken nasıl kalkış yapılır? Bu en önemli noktaydı. Onu hemen açıklıyorum size. Bakın yeşil barıma dikkat edin. 3 tane çizgi hazırladım ve kalkışımı yapıyorum. Ufak ufak arttırıyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Ardından belli bir hıza geldikten sonra overtake'imi açarak da destekleyebiliyorum ben bu durumu. Şimdi gitmelerine izin vereceğim. Çünkü bizim hedefimiz şu an iyi bir tur yapmak veya herkesi geçmek değil. Genel olarak traction off hakkında konuşmak ve anti-lock hakkında konuşmak. Aynı zamanda diğer şeyler hakkında konuşmak. Şimdi fren basışıma dikkat etmenizi istiyorum sağ aşağıdan. Çok sert bir fren ve yavaş yavaş kaldırdım onu. Fark ettiyseniz. Eğer freni çok sert bir şekilde basıp çok sert bir şekilde basmaya devam ederseniz ne olur? Ön lastikleri görüyor musunuz? Direktman kilitlendiler. Ön lastiklerin kilitlenmesi de sıcaklığa bakarsak eğer çok daha iyi anlayacağız bu durumu. Görüyor musunuz ne kadar artıyor sıcaklıklar? 130 derecelere kadar çıkıyor neredeyse dış sıcaklığı lastiğin ki iç sıcaklığına da etki ediyor bu durum. İç sıcaklığına da etki ettiği için de lastiğiniz uzun bir süre soğumakta problem yaşıyor. 100 dereceye yaklaştı neredeyse dış sıcaklığı. Normalde 95'lerde gezmesi gereken, 90 derecelerde gezmesi gereken bir sıcaklıktır bu maksimum olarak. Ve onun dışında baktığınız zaman bakın fren yapıyoruz. Böyle yumuşak yapıp hani hiçbir zaman neredeyse tam frene bastığımı görmüyorsunuz değil mi? Tam fren yapabilirsiniz tabii ama
belli noktalarda yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela fren noktasında burada yarım bir fren, ardından içeri dalıyorum. Burada aynı şekilde biraz basıp ardından kendimi içeri atıyorum. Tabi içeri atarken gazı da ayrıca kontrol altına alıyorum. Yani şu şekilde göstereceğim. Hiç böyle hızlı gitmeye gerek yok. Genel olarak mesela şöyle yapalım. Durun bir dakika. Şöyle geri gidelim biraz. Bakın arkadaşlar, burada fren 100 ile 50'nin arasında yapılıyor diyelim. Tamam mı? 100 kısmındayken 8. vitesteyim. 8. viteste ilerliyorum. Full gaz gidiyorum. O sırada full gaz gidiyorum. Gazdan önce ayağımı çekiyorum. Ardından basabildiğim kadar frene basıyorum. Tapa gaz frene basıyorum. Komple basıyorum. Ardından şu şekilde biraz ilerleyelim tabi. 8. vitesten 7'ye düşüyorum, 6'ya düşüyorum, 5'e düşüyorum, 4'e düşüyorum ve dönmem gereken vitese geldikten sonra tapa gazdı ya, daha doğrusu full frene basıyordum ya, oradan artık çıkarmaya başlıyorum. Artık 3'le mi döneceğim, 4'le mi döneceğim, konuşamadım ama siz anlamışsınızdır diye düşünüyorum. 4'le mi döneceğim, 3'le mi döneceğim, ona karar verdiğim virajda 4'le döneceksem eğer artık 4'e geldiğimde 8'deyken böyle 7'de, 6'da, 5'te ve 4'te derken tam frenimi ayarlayıp ardından bırakıyorum frenimi ve virajı dönmeye başlıyorum artık. Freni burada bu noktada bitirmiş olmanız gerekiyor. Viraj içindeyken fren yapamazsınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Sonra 4. viteste buradan kalkışı bakın nasıl yapıyorum. Tekrar geri gidelim burada. 4. vites kalkışını görelim. 4. viteste burada artık freni bıraktım ya. Freni bıraktıktan sonra gaza basmaya başlıyorum ama az az arttırıyorum yine. Burada mesela 90'la falan giderken yapıyoruz bunu. Ardından düzlüğe çıktıktan sonra tamamen gaza basmaya başlıyorum. Bir de burayı full performans şeklinde görün. Hem normalini hem de full performansını görmüş olun arkadaşlar. Bir yandan. Tabii çok hızlı dönmeyeceğiz ama umarım ölmeyiz burada. Buyurun arkadaşlar, geçin. Bir işimiz var da ufak. Kolay gelsin, kolay gelsin. İyi yarışlar arkadaşlar, iyi yarışlar, iyi yarışlar. Şimdi kontrolü aldım. Tabi lastikler hala çok sıcak. Bakın lastiklerin sıcaklığının olayını da görmüş oluyorsunuz. Lastikler sıcak olunca ne oluyor? 140 derecelerde şu an dış sıcaklığı. Sadece dış sıcaklığı yüzünden bile viraj dönmekte ciddi sıkıntı yaşıyorum ki iç sıcaklığı da 110 derecelere dayanmış durumda. Lastiğinizi nasıl soğutacaksınız noktasında da biraz yardım olacak bu durumun. Hızlıca şu düzlüğü mesela ileriye doğru gidelim. Zaten lastiğin yavaş yavaş soğuduğunu göreceksiniz yüksek süratlere ulaşmaya başladıktan sonra. Sonra çok sert bir manevra, bir şey yapmadığınız sürece de lastikler soğumaya devam edecek. Çok sert fren yaparsanız da aynı şekilde lastikler soğumayacaktır. Aynı şekilde çok sert virajlar alırsanız da lastiğiniz soğumayacaktır. Bunlar önemli detaylar arkadaşlar. Bunları bilmek gerekiyor tabii ki. Bir yandan çok nazik davranmaya çalışıyorum çünkü her an bir yerlerden bir araç gelip bize vurabilir diye korku içindeyim bir yandan. Şimdi tekrardan düzlüğe aldım. Full performans o virajı dönmeye çalışacağım. Lastik sıcaklıklarımız gayet iyi. Virajı dönmek için uygun sıcaklıklardalar. O yüzden rahat rahat dönebilirim. Burada hafif sola atıyorum kendime. Sert frenliyorum. Ardından geldikten sonra bırakıyorum. Ve çok hafif basarak arttırıyorum. Bunu tabii ki tecrübe ederek, bunun üzerinde zaman geçirerek daha da etkin bir hale getireceksiniz. Frenleme de aynı şekilde görmüş olduğunuz üzere belli bir noktaya getirdikten sonra bırakmak zorundayız artık. Eğer çok sert fren yapmaya devam edersek tekrardan gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi lastiklerin dış sıcaklıkları 130 derecelere bir anda ulaşabiliyor. Bunlar önemli detaylar. Aynı şekilde fren sıcaklıkları görmüş olduğunuz üzere çok fazla freni zorlamaya devam ederseniz aynı şekilde sürekli dur kalk yaparsanız bir yerden sonra tabii biraz fazla gaza bastık. Biz de traction off'ken herkesin başına her an bir şey gelebilir. O yüzden önemli bir detay bu. Tekrardan sıcaklıklara gelelim. Frenleri de bir yerden sonra kırmızıda, turuncuda fren yapmaya başladıysanız hem frenleri geç yapmaya başlayacaktır hem de ön frenlerin, yani ön lastiklerinizin, arka lastiklerinizin kilitlenmesine bu da sebep olacaktır. Bir diğer durumsa front brake bias. Bu da önemli bir nokta. Eğer şimdi bunu bir yandan sürekli tabi ok tuşuyla yaptığım için şunu
yanlara sağa sola bakmayı da ok tuşuyla yapıyorum. O yüzden biraz çirkin bir görüntü oluşuyor olabilir. Kusura bakmayın. Orayı zaten kesmiş bile olabilirim. Şimdi front brake bias ne? Baktığınız zaman bu front brake bias %70'de olursa %70 bir oranda sizin frenleriniz ön lastiklere yüklenecek. Geri kalan kısmı arkaya yüklenecek şeklinde ilerliyor. Şimdi eskiden demiştik ya, arka lastikler çok kilitleniyordu. Bu yüzden de arka lastikler kilitlenmesin diye frenlerin gücünü ön lastiklere alıyorduk. Ama ön lastikleri alınca ne oldu, gördünüz mü? Aynı zamanda da anti-lock yaşamaya başlıyorsunuz. Eğer bu ön lastiklere verdiğiniz fren kuvvetini çok fazla abartırsanız, bakın 6. viteste 5. viteste yüzde giderken lastik kitlemeye başlıyorsunuz ki bunun sonucunda da ne oluyor? Lastikleriniz ciddi bir aşınmaya uğruyor. Ciddi bir yanma gerçekleşiyor lastiklerinizin bir kısmında. Şöyle %70'teyken anti brake kapalıyken, anti locklar kapalıyken gerçekten frenleme yapmanız neredeyse imkansız kitlemeden. Şöyle bir sert bir fren yapalım mesela %70'teyken. Bakın dümdüz gitmeye başlıyorsunuz bir yerden sonra ki ön lastiklerinizin bir yüzeyi, bakın kilitlendiği için sadece bir yüzeyi oluyor. Tamamı değil aslında, 140 derecelere ulaşmış oluyor. Hem lastiğinizin bir kısmını eritmiş oluyorsunuz, yakmış oluyorsunuz ki bu da lastiklerinizin aşınmasının ne kadar arttığına bir bakarsanız %28 aşınmış. 4 tur sadece biraz denedik lastikleri. 28 düzeyinde aşınmış. Aynı zamanda setupları tercih ederken eğer mesela çok fazla anti-lock yaşıyorsanız %70 tabii ki %70'lik bir setup bulmanız çok zor da front brake bias'ı çok fazla olabilir. Daha az bir front brake bias özelliğine sahip bir setup'ı tercih edebilirsiniz. Örneğin %50 front brake bias'a sahip olursa ki daha aşağısı olmuyor, 70 ile 50 arasında oluyor. 50'lik bir brake bias'a sahip olursa bu sayede arkalara da yeterince güç bindirdiğiniz için ne önlerde bir kayma yaşıyorsunuz ne de durmakta bir sorun yaşıyorsunuz. Aslında her şey olması gibi gerektiği gibi gerçekleşiyor arkadaşlar. Bir yandan bunu da söylemiş olalım. Tabi eklemem gereken bir detay daha var. Bu traction'dan falan bahsederken bir yandan rakiplerimin geçmesini bekleyeyim. Şimdi kalkışta dedik ya, 3 tık dolduruyoruz, kalkıyoruz ve yavaş yavaş arttırıyoruz. Eğer 3 tıkı bir anda doldurup kalkarsak ne olur? Görüyor musunuz? Eğer traction off'sa, traction assist kullanmıyorsanız direkt bir şekilde pati atmaya başlarsınız. Ki bunu virajda falan yaparsanız bakın ne kadar kaymaya meyil ettiğini görüyorsunuz aracın. Hani doğru noktalarda vites arttırırsanız belki yine kurtarmayı başarırsınız ama olacak şey bu. Arka lastiklerin ciddi miktarda ısınması olacaktır. Bu şekilde karşılayacaktır durum. Bakın ne kadar kayıyor. Sadece gaza basarak. Görüyor musunuz? Dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri bu. Gaza lütfen arkadaşlar, özellikle viraj çıkışlarında çok az basarak yapın. Özellikle benim diğer videolarımı izlediğiniz zaman, diğer haritalara baktığınız zaman gaza ne kadar bastığıma, virajlardan nasıl bir hızla çıktığıma dikkat edin. Mesela burada şöyle tatlı arttırarak çıkmalısınız. Eğer hızlı arttırırsanız ne olur? Hemen onu da göstereyim bu arada. Bir ölelim hep birlikte, ardından bu açıyı da kapatmış olalım. Gördünüz mü? Yine ben kurtarmayı başardım. Çok şanslıyım derken arka tekerim koptu bu arada. Genel olarak gördüğünüz şey, çok fazla gaza oturduğumuz için arka tekerler bir anda spin atmaya başlıyor. Hatta şöyle açı değiştirelim. Bakın. Burada duruyoruz, neredeyse yavaşlıyoruz. Burada çok fazla gaza bastık. Karşılığında ne oldu? Şu anda yana doğru kaymaya başladı arka tekerlerin. Neden? Çok fazla lastik hızlanmaya çalışıyor. Ön taraflar o hıza yetişemiyor. Ön taraflar o hıza yetişemeyince ne oluyor? Arkayla ön birleşemeyeceğine göre, yani arka öne doğru yaklaşamayacağına göre arka farklı bir yön bulmaya çalışıyor. Sola doğru atıyor kendini. Çünkü ileri gitmek istiyor ama ön taraf ona engel oluyor. Sonrasında ne oluyor? Doğal olarak ben kontra veriyorum şu şekilde ve aracı toparlamaya çalışıyorum. Bu sayede bir miktar toparlıyoruz ama ne olursa olsun, ne kadar toparlarsanız toparlayın arkadaşlar, gün sonunda şu gerçekleşiyor. Bu da burada da tekrardan asfaltı, yolu tutmaya başlıyor tekerlek.
lastikler asfaltı tutmaya başladıktan sonra benim direksiyonum ne tarafa bakıyorsa o tarafa doğru bir anda araba hareket etmeye başlıyor. Her türlü ölüm demek. Yapmanız gereken şey arkadaşlar, dediğim gibi sabretmek. Gerekiyorsa rakiplerinize atak yapmayın. Gaz ayarlarınıza çok dikkat edin. Fren ayarlarınıza çok dikkat edin. Anti-lock'u da bu sayede inebilirsiniz. Traction off'u da bu sayede inebilirsiniz. Ve gün sonunda bunları off yaptığınız zaman da çok fazla sürat kazanacaksınız. Buna emin olun. Bir tek yol çizgilerini kullanıyorum ben. Onun dışında her şeyim kapalı. Ve yeterli antrenmana ulaştığınız zaman gerçekten çok hızlı olma ihtimaliniz var arkadaşlar. Özellikle direksiyon kullanıyorsanız. Bu anlattıklarım gamepad kullanan arkadaşlarım için de geçerli. Çünkü onlar da fren ve gazı dozajlayabiliyorlar. Ama WASD kullanan arkadaşlarım için tekrardan onlar kusurumuza bakmasınlar. Onlar için tavsiye edebileceğim çok bir şey yok. Çünkü çok fazla tecrübem yok. Ama onlar Traction'ı ve Anti-Lock'u bence kullanmalılar. O asistlerden faydalanmaları lazım. Çünkü gerçekten Traction'sız bir şekilde sürmek klavyeyle çok zor olabilir. Sadece ve sadece mouse kullanıyorsanız belki yönü o şekilde ayarlarsanız bir miktar avantajınız olur. Ama dediğim gibi Traction ve Anti-Lock'suz gerçekten çok zor olacaktır. Tekrardan teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım faydalı bir video olmuştur hepiniz için arkadaşlar. Umarım işe yarayacaktır, sizleri hızlandıracaktır ve sizleri geliştirecektir bu video. En önemli nokta bu. Genel olarak odaklandığımız nokta da bu aslında. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.